fatter. And then we brought her in and says, what is going on? And we realized that she had a bit of an operation, and then she was feeling kind of cold, and she kept on adding another layer of pants, and again and again and again. After 10 days, she was really not that thin woman anymore. So we had to reshoot some of those scenes because of this. So a question from this side. Yes. Kürt meselesi ve yoksulluk üzerine, toplumsal eşitsizlikler üzerine başka filmler de yapıldı ama sizin filmlerinizde hiçbir klişe yok. Bunlar çok samimi, sahici, hakiki filmler. Bölgeyi nasıl çalıştınız? Ve hiçbir duygu sömürüsü olmadan ama aynı zamanda insanın canını da acıtarak ve olan biteni de göstererek filmleri hazırlanırken bölgeyi nasıl çalıştınız? İnsanları nasıl anlamaya çalıştınız? Mesela bu filmde Rüstem bir yerde Allah memlekete zeval vermesin diyor. Aslında o çok önemli bir gösterge belki de. O bölgede yaşayan halk aslında bir ses veriyor. Yani vakit geçiyor, bir şey yapmak lazım. Bölgeyi nasıl çalıştınız? Nasıl anlamaya çalıştınız ve The question is, there are many films made about Kurds in Turkey and about what they suffered through, but I think in your film I found it devoid of the cliches, and it's very honestly approached. And I mean, even there was a scene in it that the Kurds say that, you know, God should bless this country and should cause no harm, and then this is quite a genuine way of approaching it. And how did you study your subject of character of Rüstem and this medium? Benim 187 tane sinema filmi var. Bu filmlerin hiçbirisi tesadüf değil, hepsi bilinçli biçimde ülkemizin bir köşesine atılmış filmlerdir. Yapımcı gelir bana der ki, şöyle bir film çekelim, haydi Adıyaman'a. Ben derim bir tane hadi Edirne'ye. Orada çekersen varım, burada çekeceksin. Böyle bir sanki hesap yapılmış gibi, ben sanki karar vermişim gibi, buna çektiğim bütün filmleri Anadolu'nun her bir köşesinde çekeceğim. Böyle bir tasarı yapmak giderek bilinçli hale geldi. O da onu hızlandıran bir değerli şey, ben Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı okudum. 4 yıl. Çok güçlü bir liseydi ve Türkiye'nin her tarafından öğrenci var. Dilleriyle, kültürleriyle, yemekleriyle, uykudaki yatış biçimleriyle, giysileriyle bir Anadolu tanrı. I went to a boarding school of Haydarpaşa Lise, and I spent 4 years there, and they had students from all over the country, and they brought their culture, their approaches, their cuisine, even the way they crawl and sleep. So I experienced very early on what Anatolia is about. I have 187 films to my name, and consciously, in every film, when a producer approached the story, I said, I will make this in Adıyaman, I will make this in the eastern part of Turkey, and I'll make it Edirne in the western part of Turkey. And eventually, even more consciously, I was able to amass a body of work that's almost like these films are spread all over the Turkey and left in different parts of the country, and that's how I make them. I understand my country, and I devote these films to different parts of the country. Sonra ülkede yaşayan bütün insanların ekonomik gerçeklerini öğrenmeye başladım. Çünkü benim ilgi alanım zaten. Siyasal ayrımlarını tespit ettim. Yaşam zorluklarını ve yani bu film çekmenin dışındaki ilgi alanım bunlar. Bu ülkedeki insanlar, halklar hangi şartlarda, hangi zorlukta, hangi güzellikte, nerede, hangi doğanın zenginliklerini hangi şekilde nasıl bölüşüyor, kimler yoksul, kimler varsıl, bunların hepsinin kendi sosyal ve siyasal bilinçle baktığı ülkedeki insan yapısını ve tiplemelerini bütün gerçekleriyle filmlere yansıtmadan bir bilinçle o bölgenin insanların hayatını anlatan filme yaklaştığım zaman zaten bir sürü yolu aşmış oluyordum o karakteri canlandırırken. Zaten hemen de o karaktere filme hemen başlamıyoruz. Ön hazırlık
yolculuklar yapıyoruz. Benim bu filmde oynadığım karakteri o bölgede ben çok çabuk bulabildim. Böyle bir özelliğim var. Yoksa herkes alıp da kolundan tutup da hiç Doğu Anadolu'nun ya da Trakya'nın bilmem ne köyünü hadi gel de sen burada şurada bir karakteri canlandır dediğiniz zaman başarılı olamazlar. Yapar onlar şey. İnandırıcılık oradan kaynaklanıyor. Altyapısını, toplumun genel yapısını iyi bilmekten kaynaklanıyor. Well, I studied my country, apart from being a filmmaker, for my personal needs, and I'm deeply interested in it. I would like to find how people coexist with different peoples of Turkey and different parts of Turkey, what they have and what they have not, and the troubles they have and the beauties they experience. And obviously, I was able to dig into this basic knowledge. Obviously, if you can pull somebody to eastern part of Turkey, western part of Turkey, saying, come on, we're going to make a movie here, they don't have this, but I already have this knowledge, collected knowledge over time in me, and I was able to bring these characters forward. And I think maybe you find the honesty in these characters from my non-stop research and self-consciousness project. Ahmet Arif diye bir şairimiz var bizim. Zaman zaman Nazım Hikmet mi büyük, Ahmet Arif mi büyük diye bir tartışma da vardır edebiyat dünyasında. Tabii ki Nazım Hikmet çok büyük şairimiz. Bir ay evvel de mezarını ziyarete gittim zaten. Ahmet Arif de çok büyük şairimiz. Onun bir şiiri var, tek bir şiir yazmış zaten. Şiirin toplamı bir kitap. Kitabın adı da Anadolu. Anadolu'yu daha insanlık tarihi %10'unu bilmiyor. Anadolu'daki yaşamış medeniyetleri tamamı ortaya çıksa, bırakın Türkiye'yi, bütün dünyanın insanlık tarihi akıllara zorluk bir şaşkınlık içerisinde yaşayacaklar. Öylesine büyük bir medeniyetin yaşadığı bir toprakların çocuklarıyız biz. Diyor ki şair, Anadolu'yum ben. Havva anam büyük bir çocuk sayılıyor diyor. Biraz düşünün. Well, we have an important poet, Ahmet Arif, and some people compare him to Nazım Hikmet, and they will discuss which one is bigger. And I recently visited Nazım's burial place in Moscow, and I know, yes, Nazım Hikmet is a great writer. But in his only one book, Ahmet Arif calls it I Am Anatolia. He points out a very important fact, that what we know about this country is not even 10% of it. And if the Western world discovers all the civilizations that existed and the richness that was in this country, they will be totally amazed, and it will really, stretch their imagination and stretch their mind, and they will find difficulty in grasping something so huge. But just to give you an example, what Ahmet Arif says, of Eve, is just yesterday's child for me. I'm Anatolia. Güzel gönüllü insanlardır, Anadolu insanları. Sazın bir telindeki o ezgi insan yüreğini paramparça eder. Yüreklendirir, sevdalandırır, coşturur. Hatta Ozan der ki, badeler has tutar sazlar coşunca. Şimdi böylesine bir zenginliğin içerisinde bir de senin sorunun en önemli yerine geliyorum. Tevekkül toplumudur. Tevekkül ne demek? Canının en sıkıştığında Allah'a havale eder. Benim canımı niye sıkıştırdın? Ben yapma bunu diye bağırmaz. Allah'ım sen bunu görsen bunun cezasını ver. Yani böylesine böyle güzel insanların nesilleriyiz biz. En büyük zenginlik değil mi? I'm to the crucial point of your question now. Obviously, Turks have very deep understanding, whereas one single string of a musical instrument could make you cry, could break your heart, could make you joyful, and could make you dance. And this richness and understanding is flowing in this country. And what I would like to say that, crucially, this richness eventually finds solace in a certain quality of Turkish people.
this is having a very deep belief. If they are troubled to the extreme end, they might even say that, well, God will see this and God will take care of it. And this is a great quality. This is what makes us the children of this great country and benevolent of this thinking. It's very truncated. I'm very sorry, but this is very good. Yes, ma'am. And then I'll get you at the back. Please, you. İzlerken diyoruz, sanat çalışmanızla ilgili. 10 yıl bir ara verdiğinizi gördük. Ben merak ediyorum, özel bir sebebi var mı? 90'lı yıllarda hiç film yapmadınız. İkinci sorumda, duyuyor musunuz? Evet. İkinci sorumda şeyle ilgili olacak. Siz biraz konuya değindiniz. Bir filmin maliyeti onun başarısının ölçüsü değil. Yani Katırcılar filmi çok küçük bir maliyetle çekilen bir filmdi ama çok büyük bir başarı kazandı. Bağımsız film... Biraz yüksek sesle söyler misin? Tabii söyleyeyim. Bağımsız Yaktan şöyle gel filmciler... istersen ya. Yani daha samimi olur, şöyle gel. Not all of you should try this. Stay where you are. Yes, wait for personal invitations, please. Evet, şey demiştim, birinci sorum, videoda da izlemiştik sizin 10 yıl bir ara vermiştiniz sinemaya galiba. Yok öyle bir şey, ben onu açıklayacağım. Evet, çünkü There seems to be a orada break in the videos about the films you made. There's a 10-year period break. Yani ikinci sorumda maliyet, filmlerin film yapımcılığına ne kadar pahalı olduğunu, ne kadar maliyetli olduğunu söylediniz. Ama gördüğünüz gibi küçük maliyetli filmler, Katırcılar gibi mesela. Atıcılar olur mu? Küçük maliyeti. O Yani- zaman çok büyük para. Evet, çok büyük paralar ama hani diğer filmlerle karşılaştığımız zaman ki onlar bu kadar başarılı olmadı. Yani bağımsız filmcilik hakkında ne Ha, düşünüyorsunuz? onu da söyleyeyim. Okay, the second question is the cost of making films. Sure, and just because you came to the front, you can have a third question. Sosyal olarak oradan Okay, you came from a long way. Okay. Hiç hayalinizde bir film projesi var mı? Yani şöyle bir film yapmak istiyorum. Ya da bugüne kadar yani iyi ki de bu filmde rol aldım ya da keşke hiç o filmi yapmasaydım dediğiniz bir film Ama var mı? şimdi Are sen... there, it gets really personal, but she's asking us a third question. Are there films you regret, or are there projects you want to do? And so, Bir tane internet sitem var, oraya gir. kadirhanım.com diye. Çok teşekkürler. Şimdi o 10 yılki mesele 10 yıl falan değil de şimdi televizyonlar çıkınca şeyde Türkiye'de bir tane televizyonumuz vardı, devletin televizyonu. Bundan 15 yıl evvel özel televizyonlara da şans çıkınca sıkışan ekonomiyle beraber insanlar filmleri evlerinde seyretmeye başladılar. Artık sinemaya gitmek bir maliyettir. Burada da maliyettir. Eğer bu sinemaya yakın oturmuyorsanız, uzak bir yerden geliyorsanız, arabaya gideceksiniz, 3 kişi geleceksiniz, bir yerde yemek yiyeceksiniz, sinemaya para ödeyeceksiniz. Tekrar yani o ekonomiden kurtulmak için insanlar nasıl olsa filmler, şimdi mesela vizyonda oynuyor sinemada, gitmiyor, 2 ay sonra nasıl olsa televizyonda gösterilecek diye bir kampanya isteyince, bir de video film düzeni başlayınca bunların toplamı senin dediğin 10 yıl değil ama bir 5 yıl sinemayı üretimini geriletti. O gerileme hala devam ediyor. Mesela ben sinemaya girdiğim zaman yılda 350 tane film seyrediyordum, çekiliyordu. Her kasabaya yerleşim merkezinin en güzel yerlerinde sinemalar var. Şimdi sinema film sayımız bu sene biraz çoğaldı ama gene de 100'ü geçmiyor. 100 ile 75 arasında, ya bazen de 50 filmde
Büyük prodüksiyonlu filmler çekemiyoruz. Çünkü pahalı. Devam. Let me answer this 10-year gap. At that time, Turkish cinema experienced, but not for 10 years, maybe for a 5-year lull, because the television, there was only one state television, only a single channel, and then 15 years ago they allowed more channels to prosper, and then suddenly people decided that going to see a film at a theater is very expensive, and then we can see these films at home, and then there was the video availability, so things have changed. Obviously, when I started making films, Turkish cinema was making maybe 350 films a year, and then now maybe set between 70 and 100 a year, and even in some cases close to 50. So the conditions are not the same. Şimdi televizyonlar gelişince televizyonların